Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok kişisel ve derin bir konudan bahsedeceğim. Çocukken fakir olmak, para kazanma isteği ve bu psikolojiyle yapılan yanlış yatırımlar. Bu konuda konuşmak size biraz nostaljik veya duygusal gelebilir ama hayatımda önemli bir yer tutan bu deneyimden size bahsedeceğim. Ve belki de bu süreçte yaptığım hatalardan öğrendiklerim sizlere de bir şey katabilir. O yüzden gelin hep birlikte samimi bir sohbet yapalım. Çocukken ailemin maddi durumu hiç iç açıcı değildi. Evimiz küçük, kaynaklarımız sınırlıydı ve birçok şeyi almak için çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Benim gibi büyüyen birçok kişi de beni anlayacaktır ki çocukken hep zengin olma isteği vardı. Hayatımızda gerçekten bir fark yaratmak ve rahat yaşamak istiyorduk. Bu sadece parayı kazanmak değil, aslında güvenli ve huzurlu bir yaşam kurma arzusuydu. O yüzden büyürken farkında olmadan para kazanma arzusuyla büyüdük. Para kazanmak çok önemliydi çünkü ailemin ekonomik durumu yüzünden birçok şey hep zorlayıcıydı. O zamanlar her şeyin para ile çözülebileceğini düşünürdüm. Para varsa her şey güzel olur düşüncesine kapılırdım. Bu düşünceyle ben de bir an önce para kazanmak istiyordum. Ama o zamanlarda kendi değerimi tam olarak anlayamıyordum. Hızlıca para kazanmak, kısa yoldan zengin olmak gibi düşünceler aklımı hep meşgul ederdi. İlkokulda harçlık almadığım günlerin olması, başka ailelerin bize kışlık yardım yapması, ailemin çalışmak zorunda oluşundan ötürü beni ilkokula eniştemin götürmesi, okul kıyafetlerini zar zor alabilmek, hatta lisede ceketimi üst sınıflardan aldığımı hatırlıyorum. Param olmadığı için okula gidemediğim, turizm lisesinde okumama rağmen herhangi bir tura bile katılamadığım zamanlar, ihtiyacımdan dolayı marketten para almış olmam bile gözümün önünden gitmez. Üniversite zamanı iş hayatına çoktan atılmış ve 18 yaşını çoktan doldurmuş biri olarak kredi kartı başvuru sürecim çok heyecan vericiydi. Çünkü istediğim o ayakkabıyı taksitle alabiliyor olacaktım ve fitness'a başlayacaktım. Yazları da çalışmak istememle üniversite arkadaşlarımla birlikte kendimi Antalya'da bulduğumu hatırlıyorum. Cepte para yok, geri dönmem gerekiyor çünkü şartlar çok kötü. Ama yapamadı, geri döndü veya kendi ayakları üzerinde durmayı beceremiyor gibi şeyler duymak istemedim. Çalışmaya çalışmak o kadar zordu ki. Bir sonraki sene de Bodrum'a gittim, ondan sonraki sene yine gittim derken okul zamanı da organizasyon şirketleriyle part-time çalışıyordum. Hep bir mücadele veriyordum. Sabah okula giderdim, akşam ise otelde karşılama hostesliği, garsonluk, vestiyerde bile çalıştım. Gece eve geldiğimde babamın kızgın bakışlarıyla karşılaşırdım. İstemezdi geç saatlere kadar çalışayım ama para lazımdı. İstediklerimi yapabilmek ve kimseye muhtaç olmamak için çalışmak zorundaydım. Her gün baştan alırdık. Sonunda kendi de alıştı ve artık şehir dışlarına bile çalışmaya gitmeye başladım. Kısıtlayıcı ailesi olanlar beni anlar. Ama cesaretiniz varsa ve bir şeyi gerçekten istiyorsanız haklı nedenlerle bunu karşı tarafa kabul ettirebilirsiniz. Aslında o evden çıkamayan küçük kız şimdi yurt dışında çalışıyor. Şu anda da Kuveyt'te bir sahilde size bu videoyu çekiyor. Çok güzel gibi görünse de bu kız çok yanlış kararlar aldı. Çok çalıştım, hala da çok çalışıyorum ama zamanla para kazanmanın çalışmakla alakalı olmadığını, olmayacağını, yatırım yaparak da para kazanılabileceğini öğrendim. Aslında çok gencim, o zamanlar da çok gençtim. O zamanlar yatırım yapmanın bir yolunu bulmuştum, kripto paralar. Çok heyecanlıydım çünkü para kazanmanın yollarını araştırıyordum. Ancak o dönemde psikolojik olarak çok da hazır değildim aslında yatırım yapmaya. Kriptoda kaldıraçlı işlemlere bulaştım, yeri geldi iddia oynadım. Örneğin tatile gideceğim, cebimde param var ama o para zaten harcanacak. Biraz katlayayım o parayı diye düşünerek hep yatırım yaptım. Çokça kez de yanıldım. Çok kez de başarılı oldum elbet ama günün sonunda baktığımızda toplam zararımın 1 milyon lira olduğunu size söyleyebilirim. Yapılan yatırım hatalarının benim psikolojimle de doğrudan bağlantılı olduğunun farkına vardım aslında. Yani fakir bir geçmişten gelen birinin yatırım yapmaya başlaması aslında sadece finansal değil, çok daha derin bir psikolojik durumla ilgili. Çünkü bir insanın fakirlikten kurtulma arzusu ona yanlış kararlar aldırabiliyor. O yüzden o dönemde büyük kayıplar yaşadım. Ve bu sektörde yatırım yapmaya başlarken herkesin hızlı zengin olma hayalini sattığı, genellikle kısa vadede yüksek getiri vaat eden şeylere yöneldim. Mesela çok riskli bir yatırım aracına çok yüksek miktarda bir yatırım yaptım. Çünkü bana hep söylenen şuydu: hızlıca zengin olmalısın. Ama bu düşünce hem eksik bilgiyle hem de aşırı güvenle birleşince sonuçları da hüsran oldu.
Sizlere daha önce de bahsetmiştim. Kriptoda parayı nasıl batırdığıma dair. Ve o parayı sıfırladığım an gerçekten büyük hüsrana uğradım. Ve kaybı kabullenmek oldukça zor oldu. Uzun vadeli planlar yapıp ve o süreç içerisinde piyasa çok yavaş olduğu için gaza gelip bir an önce bir şeyler yapmalıyım dürtüsü beni bu hataya sürükleyen sebeplerden. Gerçekten doğru bir yatırım stratejisi oluştursam da bunu uygulamaya geçirmekte zorlanıyordum. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde bilgiye çok değer verdik. Çok kitap okuduk, dersler aldık, uzmanların konuşmalarını dinledik. Ama en önemli soru bu bilgiyi ne kadar hayata geçirebiliyorum? Bilgi insanın elindeki en değerli hazine olabilir. Fakat sadece bir düşünce olarak kaldığı sürece ona sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Gerçekten değerli olan şey bildiğimiz şeyleri hayata geçirebilmek. İşin asıl kısmı çocukken yaşadığınız fakirlik psikolojisi ve bunun üzerinizde yarattığı etkiyle ilgili. Her ne kadar başarmak istesem de zengin olma arzusu o kadar güçlü bir duygu ki doğru kararlar almayı bile unutuyor insan. Çünkü insan bazen eski haline dönme korkusuyla hareket ediyor. Hatalar yaparak öğrendim ki paranın gücü kadar doğru düşünme şeklinin de çok büyük etkisi var. Çocukken hayal kurmak, yeni şeyler denemek, bazen başarısız olmak bizim için normaldi. Ama ne yazık ki bazı insanlar biz büyürken yapamayacağımıza dair bize olumsuz düşünceler aşıladılar. Belki bir aile büyüğü, belki bir öğretmen, belki de çevremizdeki insanlar bize yapamayacağımızı söylediler. Bu sözler aslında bizim özgüvenimizi zedelemeye, içimizdeki potansiyeli görmekten alıkoymaya başladı. Ve bu tam da burada başlıyor, başarısızlık korkusu. Çünkü bir çocuk sürekli başarısızlıkla karşılaşıp etrafından da olumsuz tepkiler aldığında o korku duygusu gelişiyor. Korku denemekten, risk almaktan, başarısız olmaktan geliyor. Ama o korku büyüyor ve bizi hareketsiz kılıyor. Yani başarıyı engelleyen sadece yetersizlik değil. Aslında en büyük engel başarısızlık korkusu. Gerçek şu ki fakirlik psikolojisi sürekli olarak yetersizlik duygusunu da beraberinde getiriyor. Bu durum para kazanma isteğini bir an önce tatmin etme arzusuyla birleşince bazen en sağlıklı kararlar alınamıyor. Yani her zaman sabırlı olmak ve kazancın günlük değil uzun vadeli bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü hayat bazen o hızla gelen paraya değil uzun yıllar süren azimle kazanılabiliyor. Bugün geçmişteki hatalarım ve yaptığım yanlış yatırımlar bana önemli dersler sundu. Yatırım yaparken doğru bilgiyi edinmek, sabırlı olmak ve duygusal kararlar vermek yerine mantıklı olmak gerektiğini öğrendim. Artık biliyorum ki para kazanma arzusu çok doğal bir şey. Ama bunun doğru yönetilmesi ve doğru kararlar alınması çok daha önemli. Evet, belki çocukken fakir olmak o kadar zorlayıcıydı ki para kazanmak için ne olursa olsun bir şeyler yapmak istedim. Ama önemli olan bu psikolojiyi doğru bir şekilde yönlendirmek ve zihinsel olarak zenginleşmek. Çünkü para doğru bakış açısıyla ve bilgiyle gelir. Hedefim artık sadece hızlı para kazanmak değil, aynı zamanda finansal özgürlüğe giden yolu doğru adımlarla kat etmek. Eğer siz de böyle bir süreçten geçiyorsanız hatalar yapmaktan korkmayın. Çünkü her hata size yeni bir şey öğretiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bu gibi daha fazla içerikten de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.